Elon Musk kendisi açıkladı. Neuralink diye bir projesi var. Beynimize bir çip yerleştirecek. Ona verilen bir görev olduğunu düşünüyorum ben. Simpsonlar mesela. Her dediği çıkıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. 10 tane çıkmış varsa araya da 4-5 tane aslında sonradan düzeltme şeyler katılıyor. Virüsün tüm dünyada yapan akıl aynı akıl. Tüm dünyada komplo teorileri inanılmaz revaçta. Bu kadar revaçta olmasının sebebi bence biz bunu artık komplo teorisi demiyoruz. Bunlar komplo teorisi olmaktan çıktığı için bu kadar popüler hale geldi. Çünkü yaşadığımız süreçlere bağlı bir durum. 2018'de de bahsediyorduk ama bu kadar revaçta değildi. Ay'a hiç gidilmedi mi şeklinde komplo teorileri üretilir. Ama bu kadar hiçbir zaman revaçta olmadı. Özellikle yaşadığımız süreçte yani Covid ile birlikte 2020'nin Ocak ayı ile birlikte Çin'de bu vaka görülmeye başlayınca insanların ilgisi birdenbire bizlere çevrildi. Çünkü canlı yayında 2019'da, 2018'de bizler böyle bir salgının gelebileceğini söylemiştik. O tarihlerde bize biraz ya ne diyor bunlar diye bakanlar ya bir dakika ya bunların dedikleri galiba çıkmaya başladı diye yavaş yavaş gelmeye başladı. Sonrasında 2020'nin yine Mart'ında Türkiye'ye gelince konu insanlar bize kilitlendi. Çünkü ilk kez karşılaştıkları bir durumdu. İlk kez böyle bir salgınla tüm dünya karşı karşıyaydı. 2018'de, 2019'da bizler bunları anlatırken biraz tırnak içinde söylüyorum deli muamelesi bazı insanlar görürken birdenbire çok önemli kanalların önemli konukları olmaya başladılar. Çünkü aslında onlar hiçbir zaman komplo teorisi için değil, bunların gerçek olabilme ihtimalinin çok yakın olduğunu söyledikleri için popülerdi. Koronavirüs süreciyle birlikte komplo teorileri gerçek olmaya başlayınca sadece Türkiye'de değil, dünyayı da takip ediyorum ben. Dünyada acayip revaçta. Özellikle Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika'da yine komplo teorileri çok konuşulur hale gelmişti. Bill Gates sürecin çok içindeydi mesela. Bizim programımızın da hemen hemen her hafta konu Bill Gates'ti. Dünyada da herhalde son 2-2,5 yılda en çok konuşulan isimlerin başında Bill Gates geliyor. Bill Gates bir iş adamı, girişimci, bilgisayar yazılımcısı ama bunun ötesinde baktık ki virüsle ilgili tüm süreçlerde onun açıklamaları gerçekten de manşetlere geliyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Onun söyledikleri üzerinden süreç okunmaya başlandı. İşte Bill Gates diyor ki planlı bir nüfus azaltma projesi var. Bu yüzden virüsler çıkarıldı. Ya da Bill Gates diyor ki bu virüs 4-5 hafta sonunda bitebilir. Bu tip açıklamaları uzman isimlerden, doktorlardan, profesörlerden çok daha fazla yer buldu medyada ve bunun sonucunda da Bill Gates gibi isimleri biz her hafta programlarda tartışılır hale getirdik. Elon Musk sürecin yine en çok konuşulanlarından oldu. Çünkü yine tüm dünyanın getirdiği bir şey. Kripto paralarla ilgili sürecin çökebileceğini yine programımızda söylemiştik. Yani ben de söylemiştim. Elon Musk Mars'a gitmek istiyoruz. Hadi insanları Mars'a götüreceğiz dediğinde artık Mars'a gitmek de kripto paralar gibi komplo teorisi olmaktan çıktı. Gerçeğe dönüşmeye başladı. İşte son açıklaması 5 yıl, 10 yıl içerisinde Mars'a gideceğiz şeklinde. Ve ciddi yatırımlar yapıyor oraya. Aslında dediğim gibi sürecin bu kadar çok tamamen gerçeğe dönüşmesi bizlere olan ilgiyi arttırdı. Ve mesela insanlar şunu söylüyor. Siz insanları korkutuyorsunuz. Hayır, biz insanları korkutmuyoruz. Aksine bir uyarı mekanizması söz konusu. Biz uyarıyoruz. Gelecekler diyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 22.02.2022'de başlayabileceğini öngörmek yine kahinlik değil. Orada seçilen özel bir tarihin olması nedeniyle. Tüm dünya bunun üzerinde ilerliyor aslında. Time'ın kapağı, The Economist'in yılbaşı kapakları. Bu tip programlarda çok konuşulur. Biz de yılbaşı kapaklarını, özellikle yeni yıl kapaklarını 2-3 ay kadar konuşuyoruz. Çünkü şifreler vardır çözmemiz gereken orada. Trump'ın başkan olduğu, Trump'ın başkan seçilemediği, Biden'ın başkan seçildiği dönemde Kanon hareketi Amerika'da çok konuşuldu. İşte Trump yeniden geri gelecek, Trump şöyle yapacak. Biraz uçuk teorilerin olduğuna katılıyorum. Amerika'da özellikle Türkiye'dekini aratır. Amerika'da
çok uçuk teoriler var. Simpsonlar mesela. Yani Simpsonlar herhalde hepimiz takip ediyoruz. Her dediği çıkıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Bunda da özellikle ekranda da şunu uyarıyoruz. 10 tane çıkmış varsa araya da 4-5 tane aslında sonradan düzeltme şeyler katılıyor. Yani Simpsonların da bazıları rutuşa uğramış oluyor. Yani montaj yapılmış oluyor. O yüzden ama Simpsonların geleceği bilinmesi tesadüfi değil. Çünkü Simpsonları yapan akılla virüsü tüm dünyada yapan akıl aynı akıl. Simpsonlar kahin değil. Simpsonları yapan kişiler gayipten sesler duymuyor. Simpsonları yapan kişilerle The Economist'in kapağını yapan kişiler ya da dünyada savaşların daha da artmasını sağlayan bir silah pazarı varsa bunların sonu aynı yere çıkıyor. O yüzden Simpsonlar geleceği biliyor ya da o yüzden The Economist'in kapağındaki her şey çıkıyor. Çünkü The Economist'in kapağını yapan akıl zaten önümüzdeki yılı planlıyor. Aynı noktaya çıkıyor hepsi. Dünyayı yöneten akıl aileler deniliyor ya, bunların kimileri sosyal medyada dalga geçiyor. Dünyayı yöneten akıl mı olurmuş? Dünyayı yöneten aileler mi olurmuş? Çin'in Amerika Birleşik Devletleri karşısında bir güç olmasını sağlayan akıl kimse, neyse Simpsonları yapan akıl aynı akıl. Şimdi o 2019'da ya bunlar ne diyor diyenler, ya bu hafta ne diyecekler acaba noktasına geldi. Bu da herhalde komplo teorilerinin tamamen gerçek olmasıyla ilgili bir durum. Dünyadaki planlar çok daha uzun vadeli yapılıyor. Şimdi Elon Musk'ın yaptığı bence burada para, mara falan umurunda değil. Az önce de söylediğim gibi zaten bu akılların amacı para değil. Ona verilen bir görev olduğunu düşünüyorum ben. Yine bir komplo teorisine gireceğiz yani. Elon Musk'a bu görevi kim vermiş olabilir? Sadece kendisi mi yaptı? Bilmiyorum. Buna hangi akıl dersiniz ama birilerinin bu görevi verdiği kesin. Süreçte özellikle Bill Gates'le kavga etmesi. Putin'e bile şu tweet'i attı Elon Musk. Hadi çık, gel, kapışalım teke tek. Mars'a gitme planı, kripto paranın sahibiymiş gibi kendisini göstermesi, Tesla'nın sahibi olması, sanki bir dünya lideriymiş gibi, tek dünya lideriymiş gibi davranması hep şüphe uyandırıyor, hep bir soru işareti var. Elon Musk'ın amacı yani bu sadece parayla açıklanabilecek, inançla açıklanabilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Burada gerçekten de başka bir görev verilmiş olabilir. Twitter'ı alma sebebi bence mesela eğer alacaksa daha bitmedi galiba ama onu çok konuşmuştuk. Neuralink projesi. Beynimize çip takma projesi. Biz aşılarla çip takacak demedik ama insanlar onu çarpıttı. Ya aşılarla bize çip mi takacaklarmış diye dalga geçtiler. Hayır, Elon Musk kendisi açıkladı. Neuralink diye bir projesi var. Beynimize bir çip yerleştirecek. Maymunlar üzerinde bunu denedi, domuzlar üzerinde bunu denedi, ekranlara getirdik defalarca. Bu çip sayesinde mesela bileklerimize bir çip yerleştiriliyor. İsveç devleti bunu yapıyor. Kredi kartı gibi. Alman Deutsche Welle'da yapılan bir haberdir. Almanya'da var bazı kişilerde. Elon Musk'ın beyne çip takma projesi de bunun gibi bir proje. Biz bunu ilk söylediğimizde Cüneyt Özdemir yayınında da söylemiştik. Ya hani insanlar diyor ki ya beynimize çip mi takacaklarmış? Evet takacaklar. Sen bunu göremiyorsan ben ne yapayım? Benim günahım ne? Belki bugün takmayacaklar ama 20 sene sonra takacaklar. 20 sene sonraya geçtim bakın İsveç'te ve Almanya'da var. Bileklere takılıyor. Beynimizdeki çiple, düşünce gücüyle Twitter'la Neuralink'i eşleştirecek. Para değil. Mevzu para değil. Ya söz konusu para değil. Başka bir şey var orada. Metaverse'ü kim akıl edebilirdi ya? Metaverse hayatımıza girdiğinden bu yana Metaverse aşağı, Metaverse yukarı. Geçen gün gördüm bir mobilyacı, Türkiye'de bir mobilyacı Metaverse'de mobilya tasarlıyor şu anda. Başka bir dünya bizi bekliyor. Metaverse, Twitter, Neuralink hepsi birbiriyle eşleşen bir dünyaya giriyoruz. Elon Musk yeni dünya düzeninin lideri olmak istiyor. Ve lideri gibi de. Yukarı bakma, Don't Look Up filminde de anlatıyorlardı işte filmin sonunda. Spoiler vereceğim ama %1'lik bir kesim, seçkin elit kesim Mars'a gidiyordu. Love, Death, Robots, Netflix'te yayınlanan o dizindeki 3. sezonun 1. bölümünde de yeni çıktı 3. sezon. Orada da anlatılıyor. %1'i, dünyanın %1'i, dünyada hayat yok oluyor. Mars'a gidiyor. Elon Musk'ın amacı çok daha başka o yüzden. Yani parayla açıklanamaz. Kesinlikle bir gücün önünde olduğu doğru. Yani arkasında bir güç var. Bu kesin. Kimse kimseye kandırmaz. Vallahi kimse kimseye kandırmaz. Yani biri adam çıkacak da ya ben başardım da hadi şimdi bunu da alıyorum, şunu da alıyorum. Yani Starlink uydularını tüm dünyada tepemize atacak ve kimse de sorgulamayacak. Bak Ukrayna'da internet savaş çıktığında internet durdu. Elon Musk dedi ki ben veriyorum internet. Starlink'lerle bedava internet veriyorum. Devlet başkanı gibi. Sonra da Putin'e tweet attı. Hadi gel teke tek kapışalım dedi. O yüzden
Elon Musk'ın da Bill Gates'in de bir projenin ürünü olduklarına inanıyorum. Evet, şimdi diyecekler ki videonun altını eleştirecekler. Ya Elon Musk çok zeki zaten. Ya bak, katılıyorum. Müthiş girişimci. Bill Gates de aynı şekilde. Müthiş zeki insanlar. Zaten olmasa böyle olmaz. Türkiye'nin Metaverse konusunda da, bu tip Neuralink konusunda da ön yargısız bir şekilde daha hızlı adımlar atması lazım. Çok başka bir dünya bizi bekliyor. Beyninize çip takıldığında, aşılarla demiyorum. Bak, bunu çok çarpıttılar. Bir ton caps yaptılar. Aşılarla biz çip takılacak demedik. Beyne çip takılacak dedik ama. Ve Neuralink projesi 2023'te Elon Musk açıkladı. Şimdi internete girsinler mesela, Google'a yazsınlar. Elon Musk Neuralink. 2023 yazın yanına. Elon Musk dedi ki Neuralink'i 2023'te insanlar üzerine denemeye başlayacağız dedi. İnsanlar. Yani beynimize çip takılmaya 2023'te başlanıyor. Girin, herkes baksın, Google'a bakın ne olursunuz. Yani beni eleştirmeyin. Girin Google'a, 2023 Elon Musk yazın. Kendi ağzımdan kendi cümleleri var. Ama bunu anlamak istemeyenlere tabii sabaha kadar anlatsak boş. Elon Musk'ın 6. çocuğunun ismi robotik bir isim. X, A, E gibi devam ediyor. Ya bu tesadüf mü? Yani bunu söylediğimizde de ne var canım, robotik isim koymuş. Hayır. Bunlar gelmekte olan yeni dünya düzeninin ayak sesleri. Başka bir dünyaya ilerliyoruz. Bebeğime robot ismi bile koyarım diyor Elon Musk ve bu normal bize geliyor. Şu anda birçok ülkede robot işçiler çalıştırılıyor. Robot işçi. Robotlar yavaş yavaş sistemdeki yerini almaya başlıyor. Hep bir soru vardır. Yapay zeka ya kontrolden çıkarsa, dünyayı esir alırsa? Bu çok ayrı bir tartışma konusu ama Suudi Arabistan'da Neom robot şehri var. Yine lütfen Google'a girsinler. Neom robot şehri yazdıklarında tamamen bir robotik bir uygarlık kurulmaya başladıklarını görecekler. Bunları okumak, bunları düşünmek bir zamanlar bizlere bundan 10 sene önce söylediklerinde çok uçuk şeyler geliyordu. Gerçekleştiğini görmek inanılmaz. Türkiye kargo İHA yaptı biliyorsunuz. Ve kamikaze drone bu kargo. Dünyada bir ilk. Yapay zeka kendisi akıl veriyor. Sizin bir komuta basmanıza gerek yok, düğmeye basmanıza gerek yok. Düşmanını seçiyor. Benim şimdi bunu vurmam gerekir deyip vuruyor. Libya'da savaşın seyrini değiştiren kargo dronlar oldu. Türkiye bunu yaptı. Yapay zeka bu kadar uç noktaya gitmiş durumda. Kendisi karar verebiliyor, kendisi bunu uyguluyor. İnsana gerek yok. O yüzden başka bir dünya, başka bir evren bizi bekliyor. Metaverse mesela, Metaverse konusunda herkes diyor ki Metaverse'ün ben şu anda çok giriş uygulamasında olduğumuzu düşünüyorum. Metaverse çok gelişecek. Geçen gün gördüm, arsa alanlar üzülmüş biraz, %90 değer kaybetmiş Metaverse. Bugün değer kaybetmiş olabilir ama çok giriş noktasındayız çünkü. Bir süre sonra bizler evde kalacağız hakikaten de. Evlerden işlerimizi halledeceğiz. Şimdi mesela ilk sürümde bu şekilde gözlüklerle yapılıyor Metaverse. Bir adım sonraki sürümde gözlükle yapacağız. Google Glass vardı zaten, hatırlayacaklar. Son sürümünde gözümüze takacağımız bir lensle biz zaten Metaverse evreninde olacağız. İşimizi orada yapacağız. Evlilikler orada olacak. Her şey orada olacak. Metaverse evreninde olacak. Türkiye'de bu konuda çok iyi Metaverse şirketleri var. Takipteyim. Onlarla da iletişimim var. Belki bu dünyada atıyorum çok lüks içinde yaşamayan insan olabilir. Alamadığımız hazlar olabilir. Ama Metaverse evreni bize onu vaat edecek. Gel kardeşim, burada lüks içinde yaşa. Metaverse'deki hayatını idam ettir. Dünyayı boş ver diyecekler. Bir uyuşturucu gibi bir şey Metaverse. Ama bir gerçeklikten bahsediyorum. Hem çok iyi yanları var hem de maalesef insanları felakete sürükleyecek bir durumu var Metaverse. Metaverse özellikle Facebook'un isminin Meta olmasıyla hayatımıza çok girdi. Biraz orada Zuckerberg uyanıklık yaptı. Önce o da oranda adını Meta yaptı. Ama Metaverse evreni çok tehlikeli bir evren. Kesinlikle önlem alınması ve bir regüle, yani düzen konulması gereken bir evren. Ama dünyanın da gittiği nokta bu nokta. Bu yüzden bundan kaçış yok. Buna biz ne kadar hazırlanırsak o kadar iyi olacak. ...100 yıl önce Google
Book diye bir kitap var. Google aynı logoyu kullanıyor. Facebook'un logosu 100 yıl önce de vardı. Bunu söylediğimizde insanlar şaşırıyor. Masonik akıl 100 yıl sonra aynı şeyi yeniden icat etti ve o simgeleri, o logoları hiç kullanmaktan vazgeçmiyor. Hep gözümüze sokuyor. Ben buradayım diyor o akıl. Ama anlayabilene, ama görebilene. O yüzden evet, her şeyde subliminal mesaj, Illuminati aramamalıyız. Rothschild ailesi, Rockefeller ailesi aramamalıyız ama olduğu yerlerde yok değil. Herhalde biz olduğu yerleri yayında sıkça dile getiriyoruz.